Herkese merhabalar. Bu videomuzda LDR kullanarak role ile 220 voltluk bir lamba yakacağız. Yani sokak lambası projesi olmuş olacak. Hava karardığında lamba yanacak. Hava aydınlandığında lamba sönmüş olacak. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet rolemiz. 5 voltluk bir rolemiz. Arduino'muz. Role için jumper kablomuz. Bir ucu dişi, diğer ucu erkek. Bir tane LDR'miz. LDR'ye bağlı 10 kilo ohmluk direncimiz. Ve 220 voltluk lambamız, elektrik fişimiz ve prizimiz de burada mevcut. Devre şemasını karşıma açıyorum ve devre şemasına bakarak bağlantılarımı yapmaya çalışıyorum. Buradaki jumper kablomu rolenin üzerindeki pinlere yerleştiriyorum. Bu şekilde. Kırmızı ucum artı, bordun üzerindeki artı şeridi kullanalım. Kahverengi ucum eksi, bordun üzerindeki eksi şeridine bağlıyorum ve siyah ucumda in ucu yani sinyal ucu. Bunu baktığım zaman Arduino'da bunu 7 numaralı pine bağlamışım. Bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bu şekilde bağlıyorum. LDR'mi bordun üzerinde bir noktaya şöyle yerleştirelim. LDR'nin bir bacağına 10 kilo ohmluk direnç bağlanmış. Biz de şu bacağını kullanalım. 10 kilo ohmluk direnci de buraya alıyorum. 10 kilo ohmluk direncin bir ucundan eksi kısmına kablo gitmiş. Şuradan kabloyu alıyorum. Şuradaki eksi kısmına bunu yerleştiriyorum. LDR'min diğer bacağından bir kablo artıya gitmiş. Yani LDR'min şu bacağından bir kablo alıyorum. Bunu da artı şeride yerleştiriyorum. LDR ile direncin birleştiği bacaktan ise yani şuradaki bacaktan bir kablo nereye gitmiş? Arduino'da analog A0'a gitmiş. Artı ve eksilerden Arduino'muza uçlarımızı götürelim. Artıdan Arduino'nun 5 voltuna bağlıyorum. Eksiden de Arduino'da GND'ye bağlantımı yapıyorum. Devre bağlantı şeması bu şekilde. Şöyle kablolarımı birazcık eğdireyim çünkü LDR'min üzerini kapatacağım şu şekilde. Şimdi bakın rolemin bağlantısını burada yaptım. Bir önceki videomda rolenin şuradaki bağlantılarını anlatmıştım. Yine üzerinden geçelim. Yani burayı sökmedim. Tekrar aynı şekilde bağlantımız olacak. Devre şemasını kontrol ediyorum. Elektrik fişinden şuradaki kablodan bir tane ucum bakın rolenin ortadaki ucuna girmiş devre şemasında. Buradan çıkmış uç. Nereye gitmiş? Lambaya gitmiş. Yani şöyle duyun alt tarafını gösterdiğim zaman bakın beyaz bağlantı buraya gitmiş. Lambadan çıkan yeşil kablo ise bakın nereye gitmiş? Yine elektrik fişinin olduğu kabloma gelmiş. Bağlantı bu şekilde. Siz de buna göre bir bağlantı yaparsınız. Şimdi Arduino kartımı bilgisayarıma bağlayacağım. Kodlarımı bilgisayarımda hazırlayacağım. Arduino kartıma gönderdikten sonra devremizi hep birlikte bir test edeceğiz. Röle ve LDR kullanarak 220 voltta çalışan bir sokak lambası devresinin kodlamasını M-Block programında birlikte yapalım. M-Block programını çalıştırıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Hemen altına da kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. LDR'm analog A0'a bağlı. Burada bir değişken tanımlayacağım ve analog A0'dan aldığım veriyi değişkene atacağım. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Burada ışık ismini vereceğim ama Türkçe karakter kullanamayacağım için isik olarak bunu yazıp tamama tıklıyorum. Değişkenimi burada tamamladım. Şuradaki bloğu alıyorum. Bunun içerisine bırakıyorum ve pin bloklar içerisinden analog oku pinini bunun içerisine alıyorum. Buradaki değerim benim A0 olduğu için burayı değiştirmiyorum. Şu an verileri ışık değişkeni içerisine atadım. Şimdi burada eğerli ifade vereceğim. LDR'mden 0 ile 1023 arasında bir değer alıyorum. Aydınlıkta bu değer 1023'e daha yakın bir değer. Karanlıkta da 0'a yakın bir değer oluyor. Bunun için buraya eğer bloklarını taşıyorum. Eğer ise değilse bloğunu bunun altına alıyorum. İşlemlerden küçüktür ifadesini alıyorum bunun içerisine. Ve ışık değişkenini bunun içerisine alıyorum. Şimdi ışık değişkenim hangi değerden küçükse ortam ışığı genellikle 600 ile 800 arasında bir değer alabiliyor. Ben buraya 600 gibi bir değer yazacağım. Eğer 600'den küçükse devremi çalıştır, değilse devremi çalıştırma diyeceğim. Devreyi çalıştırdıktan sonra ortamınız daha loş ise
buradaki 600 değeri daha küçük bir seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi 600'den küçükse ne yapacak? Role'nin in pini 7 numaralı pine bağlıydı. Dijital pine. Buradaki değeri alıyorum. Burayı 7 olarak değiştiriyorum. Yalnız burada şöyle bir durum var. Benim rolem aktif düşük bir role. Yani low komutuyla ya da düşük komutuyla aktif olmakta, high komutuyla pasif olmakta. Bundan dolayı sizdeki role eğer aktif yüksek bir role ise buradaki değer yüksek olacak. Bendeki aktif düşük bir role olduğu için buradaki değerim benim düşük olacak. Roleleriniz aktif düşük mü yoksa aktif yüksek mi olduğunu bilmiyorsanız eğer Role Nedir isimli videomuz var. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada role hakkında ayrıntılı bilgi verdik. Gelelim devremize. Eğer 600'den küçükse düşük yaptık. Değilse bu tarafa alıyorum. 7 numaralı pini yüksek yapsın istiyorum. Şimdi devrem bu haliyle çalışacak. Ben istiyorum ki LDR'den aldığım değerleri de buradaki panda üzerinde göreyim. Bunun için yükleme modu yayını uzantısını kullanacağım. Uzantılara geliyorum. Bakın burada yükleme modu yayını uzantısı var. Ekle diyerek bu uzantıyı bu alt tarafa ekliyorum. Şuradaki bloğu sürekli tekrarlanan içerisine alıyorum. Buradan kuklalara mesaj göndereceğim. Ne mesajı göndereceğim? Değişkenlerde ışıktan aldığım veriyi kuklalar tarafına göndereceğim. Yalnız burada küsuratlı değer çıkmakta pandanın üzerinde. Virgülden sonra 2 rakam daha küsuratlı göstermekte. O yüzden işlemler içerisine gelip bunu yuvarla bloğu ile tam sayıya çevirmek istiyorum. Bakın yuvarla bloğunu buraya aldım. Işık değişkenini de bunun içerisine yerleştirdiğim zaman bana artık burada tam sayı değerini göstermiş olacak. Bunu aygıtlar içerisine yaptım. Bir de kuklalar içerisinde yapacağım. Kuklalara geliyorum. Tekrar uzantı ekle diyorum. Yükleme modu yayını bakın eklentisi burada. Bu eklentiyi buraya ekledim. Şuradaki bloğu buraya alıyorum. Hemen altındaki bloğu buraya alıyorum. Değişkenlerden ışık değişkeni bloğunu buraya alıp şuradaki bloğu da bunun içerisine yerleştirdiğim zaman aygıtlar tarafından gelen veriler kuklalar içerisinde bana sahne üzerinde gösterilmiş olacak. Bakın şuradaki yazı değerlerini değiştirmiyorum. Eğer buradaki değerleri değiştirirseniz aygıtlara da aynı değeri yazmanız gerekecektir. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretleyip bağlan diyorum. Ve upload kod ile kodları Arduino kartına gönderiyorum. Evet, kodlar Arduino kartımıza gitti. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, kodları Arduino kartımıza gönderdik. Devremizin çalışmasını 220 voltu bağlamadan isterseniz bir test edelim. Zaten rolemizin üzerinde bir yeşil ışık var. Rolemizi çektiği zaman yeşil ışık gözükecek. DDR'min üzerini kapatıyorum. Bakın yeşil ışık yandı. Elimi çekiyorum. Yeşil ışık söndü. Şimdi fişimizi takalım. Evet, şu an elektriğimizi bağladık. Şimdi bakalım devremiz 220 volt olarak çalışacak mı? Evet, bakın elimi kapattığımda sokak lambası projemiz yanmış oldu. Elimi çektiğimde sönüyor. Bakın elimi kapattım, tekrar yandı. Elimi çektim, söndü. Bu projeyi gerçek bir sokak lambası şeklinde tasarlamış olduk. 220 voltluk lambanızı bu şekilde LDR ile kontrol edebilirsiniz. Evet, aynı zamanda LDR'den aldığım değerin sahnede de gözüktüğünü görebiliyoruz. Sahneyi birazcık büyütelim. Bakın buradaki ışık değişkeninden aldığım değer burada gözükmekte. LDR'nin üzerini kapatıyorum. Değer aşağıya düştü. LDR'nin üzerini açtığım zaman değer tekrar yukarıya doğru çıkmış oldu. Bu şekilde LDR'den de almış olduğunuz değeri sahne üzerinde de görme imkanınız mevcut. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.